çok genel bir çerçeve çizmekle yetineceğim. Antik Yunan uygarlığı başka uygarlıkların kazanımlarına dayanarak gelişti. Bunlara ben Antik Yunan uygarlığının dış kaynakları diyorum. Bir de yukarıda sağda gördüğünüz gibi Antik Yunan uygarlığının yakın kaynakları söz konusu. Minos uygarlığına ve Miken uygarlığına gönderme yapıyorlar. Minos uygarlığı tarihçilere göre Anadolu'dan giden insanlar tarafından kuruluyor. Kralın ismi Minos olduğu için Minos uygarlığı olarak kuruluyor. Bu uygarlık Girit adasında kurulan bir uygarlık. Milattan önce 3000 ve 1700 yılları arasında yaşamış, varlığını sürdürmüş bir uygarlık. Tarihte Akalar olarak bilinen Hint, Avrupa kökenli göçebeler, savaşçı göçebeler tarafından yıkılıyor. Ve yerleşen Akalar Miken uygarlığını kuruyorlar. Ve Miken uygarlığı 1600 ile 1100 yılları arasında varlığını sürdürebiliyor. Dorlar tarafından yıkılıyor. Tarihçiler savaşçı Dor göçebelerinin eşitlikçi bir yaşam sürdürdüğünü söylerler. Ve bu göçebeler bir taraftan Miken uygarlığını yıkarak Girit adasını ele geçirirken Yunanistan'daki yarım adaya da yerleşerek Miken uygarlığını bütünüyle ortadan kaldırırlar. Miken uygarlığından sonra yaşanan karmaşa bir süreç var ve Miken uygarlığı yıkıldığı için o bölgedeki aristokratlar ve zanaatkarlar İonya bölgesine geçerler. Süreç genellikle tarihçiler tarafından karanlık çağ olarak değerlendirirler. Karanlık çağ konusunda yeteri kadar bilgiye sahip değiliz. Bu konuda kaynakların eksik olduğunu söylüyor tarihçiler. Karanlık çağdan sonraki başlayan dönem kahramanlık çağı ki bu da İsa'dan önceki 900 ve 800. yüzyıl. Kimler kahraman, kimlere karşı kahramanlar? Bu soruya en iyi cevabı eleştirel tarihçiler veriyor. Kent devletlerinin oluşmasından önce feodal aristokratlar antik çağda komşu ülkelere, komşu kabilelere yağmalar düzenlediler. Tabi bu yağmalar bazı tarihçiler tarafından belli bir yiğitliği ve cesareti gerektirdiği için yağmalara girişenler genellikle yiğit ve cesur olarak gösterilmişlerdir o çağda. Homeros destanları aristokratların yağma savaşlarında gösterdikleri yiğitlikleri ve savaşları dile getiriyor. Bununla yetinmiyor, aristokratların tanrı soyundan geldiğini ileri sürerek asalet ilkesini gündeme getiriyor. Şimdi eski Yunan uygarlığı üzerine doktora tezi yazmış olan Alaaddin Şenel'e göre Homeros, Miken uygarlığının Dor kabileleri tarafından yıkılması nedeniyle Aka kabilesindeki aristokratların onuru ve gururu kırılmıştır. İşte Homeros, onuru kırılan aristokratların onurlarını düzeltmek için destanları dile getiriyor. Yani Homeros'un destanları eşitsizliği savunan aristokratik kültürü dile getirmiştir. Homeros destanlarında başka neler dile getirilmiştir? Aristokrasiye övgüler dizilmiştir. Aristokrasinin en belirgin özelliği nedir? Çalışmaya hor bakmaktır. Yani çalışmayı hor görmektir. Aristokratların başka bir özelliği ise kendilerinin tanrı soyundan geldiklerini
ileri sürmeleridir. Tüm bunlar eleştiriler tarihçilere göre Homeros'un destanlarında dile getirilmiştir. Şimdi soru şu. Milattan önce 800 yıl önce yaşamış olan Homeros'un destanları bugüne kadar gelmişken ondan sonra 300 yıl sonra yaşamış olan sofistlerin, ki bu sofistler demokrasiyi savunan, halkın çıkarlarını savunan filozoflardı. Onların eserleri bugüne kadar ulaşmamıştır. Bu tesadüf olabilir mi? Olamaz. Demek ki tarihe sürekli eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Bununla kalmamış. 150 yıl sonra Homeros destanlarına bazı eklemeler yapılmıştır. Takriben 5 tane ekleme yapıldığı ileri sürülüyor. Birincisi kalıtım ilkesi ileri sürülüyor. Yani aristokratların tanrı soyundan geldiği ileri sürülüyor. Ve bu kalıtım sorunu eklemelerde daha belirgin bir şekilde vurgulanıyor. İkinci ekleme nedir? Aristokratik hukukun tanrısal, evrensel ve değişmez olduğu işlenmiştir. Yani ikinci eklemede. Üçüncü katma nedir? Yani ekleme nedir? Yağma sonucu elde edilen zenginlik meşru bir şekilde gösterilmek isteniyor. Dördüncü ekleme kadın sorunuyla ilişkin, kadının erkeğe bağımlı olduğunu, erkeğin kadından daha üstün olduğu daha belirgin bir şekilde işleniyor. Beşinci eklemede çok ilginç, eşitlik ilkesini öven bir ekleme. Şimdi çok ilginç. Daha önceki 4 ilke genellikle aristokratlara yapılan övgüydü. Nasıl oluyor da bu eşitliği öven bir ekleme yapılabiliyor? Burada dikkatli olmak lazım. Burada eşitlikle kastedilen aristokratlar arasındaki eşitliktir. Şimdi bu kahramanlık çağından sonra, yani yağma döneminden sonra Atina toplumu, daha Yunan toplumu yavaş yavaş yerleşik yaşama geçiyor ve tarıma geçmeye başlıyor. Tarım, tahılsal üretim. Tarım ise ne demektir? Tarım, çiftçiliğin ve zanaatkarların iş bölümünün ortaya çıkması demektir. Dolayısıyla zanaatkarların ve çiftçiliğin ortaya çıkması, bunların da düşüncelerin dile getirilmesi demektir. Çalışmayı hor görmeyen, emeğe değer veren görüşlerin de dile getirilmesi gerekirdi. Dolayısıyla bazı tarihçiler Hesiodos'u çalışmayı hor görmeyen, çalışmaya değer veren ve aristokratik kültüre tepki gösteren bir şair olarak değerlendiriliyor. Atina'daki kent devleti esas olarak 4 kabilenin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Fakat kabilelerin bir araya gelmesi ortak yasayı gerektirir. İlk yasa koyucusu Drakon olarak bilinen insandır ve onun yasaları İsa'dan önce 621 yılında gündeme gelmiştir. Fakat Drakon yasalarının esas olarak aristokratların lehine yasalar olduğu biliniyor. Süreç içerisinde tabii antik Yunan'da, antik Atina'da sürekli politik, toplumsal, ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. O yüzden bu sorunlar toplumsal krizlere, çatışmalara neden olmaktadır. Yeni reformların yapılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla Drakon yasaları yeterli olmadığı için daha sonraki süreç içerisinde
antik Yunan devlet adamı olan Solon yasaları ve reformları gündeme gelir. Solon, İsa'dan önce 640 ve 570 yılları arasında yaşamış bir devlet adamı ve ilk reformları başlatan insandır yani. Onu reformlara götüren neden toplumsal krizin, ekonomik krizin yaşanmış olmasıdır. Toprak ve borç köleliğini ortadan kaldırıyor. Yani borcunu ödeyemediği zaman aristokratların kölesi olabiliyor. Solon bu borç köleliğini ortadan kaldırıyor. Bu son derece önemli bir reform o dönem aslında. Asalet ilkesi yerine servet ilkesini getirmesi, zenginlik ilkesinde servet ilkesinin de vatandaşlık ilkesi olarak kabul edilmesine ön ayak olur. Şimdi tabii Solon esas olarak aristokrasinin gücünü kıramamıştır. Çünkü bu 4 aşiret yapısı varlığını korumuştur. Dolayısıyla bir takım yasaları gündeme getirmesine rağmen aşiret yapısı nedeniyle aristokratik gücünü koruyabilmiştir. Daha sonraki süreçte Kleisthenes denilen reformcu bu aşiret yapısının aristokratik yapının temeli olduğunu düşünerek aristokratik yapıya son verecektir.